Merhabalar Derin Üniversite sakinleri. Bugün kanalımda, Talk modunda yeni tanıştığım ve önceden de YouTube kanalını çok da takip ettiğim Kafeinsiz YouTube kanalının sahibi Berk var. Merhaba. Hoş geldin. Yani ben daha demin de bulduk. söyledim. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ne demek efendim? Şöyle Sesim başlayalım. biraz kısıkmış. Evet şu an çok iyi. Çok iyi. Baştan şöyle bir başlayalım. Sen nasıl YouTube'a başladın? Kafeinsiz nasıl başladı? Ben yani çocukluğumdan beri zaten içerik üretiyordum. Daha çok müzik içeriği üretiyordum. Müzik siteleri yapıyordum, fan siteleri yapıyordum. Daha sonra enjoyrock.com diye bir site kurdum. Ee, En iyi ikinci müzik sitesi falan olmuştu o sene. 2005'te falan galiba. Ondan sonra Hürriyet'e girdim. Sonra daha iyi maaş veriyorlar diye başka işler yaptım. Ama hep içerik ürettim işte. Hürriyet'teyken Kafeinsiz'i açtım. Kafeinsiz internet sitesini. Dergi olarak çıkartıyordum. Online dergi olarak. Ondan sonra internet sitesine döndürdük. Entertainment içeriği üretiyorduk. Sonra da YouTube'da bir şeyler yapmak istedim. O sırada daha YouTube'da monetization falan da yoktu Türkiye'de. Başladığımızda yanlış hatırlamıyorsam. Ona başladık. Önce ben çıkmıyordum ekrana çünkü çirkin insanların kamera karşısında olmaması gerektiğini düşünüyordum. Hala da kısmen bu tarz şeyler düşünüyorum. Ama şunu fark ettim. Senin düşüncelerini başkasının söylemesi insanlara geçmiyor ve çalışmıyor. Yani o sistem ya da senin cümlelerini söyleyen insanın çok iyi olması gerekiyor. O da mali olarak mümkün değildi o zaman. Ha. Kedim sabote ediyor. Ve sonuçta başladı öyle. Yani YouTube serüveni. Sonra yavaş yavaş internet sitesini azalttı. YouTube. Sadece YouTube yaptık. Evet. Yani bir de YouTube yaptıktan sonra da bu sefer orada izlenmeye başlanınca markalar geliyor bana da yap diye. Bu sefer başkalarına içerik üretmeye başlıyorsun. En sonunda biraz toplum da değişince artık hobi olarak yapmaya başladım. YouTube'u artık profesyonel olarak yapmıyordum. Eskiden ilk başladığımızda iş olarak yapıyordum. Anladım. Neden? Yani kesin bir nedeni var mı şu anda o kadar? Çünkü eski videolara da bakıyorum, şimdiki videolara da bakıyorum. Daha azalmış hani atma süreniz vesaire gibi gözüküyor. Şu an sadece bu hafta yapıyoruz. Podcast yapıyoruz. O da sadece uzun süredir bizi takip eden insanlarla bir muhabbetimiz olsun. Hem de biz yapmayı sevdiğimizden yapıyoruz. Ya daha çok insanlarla alakalı bir durum. Anladım. Ülkede değil, bütün dünyada insanların geldiği tahammülsüzlük seviyesi, işte amiyane tabiriyle çoluk çocukla uğraşmak istemediğimden aslında. Biraz direkt bir tarzda söyledim. Normalde böyle söylemeyi tercih etmiyorum ama neden uğraşayım dedim ya insanlarla. Kötü yorumlarda vesaire de mi? Kötü yorum da değil. Yani sadece kötü yorum da değil. Söyleneni anlamama. Cahillik denince yanlış anlaşılıyor. Sanki eğitimden bahsediliyormuş gibi anlaşılıyor. Ama öyle değil. Yani bir şey söylüyorsun, anlamıyor yani. Karşındaki söyleneni anlamaktan aciz. Ama tabii ki cahilliğinden bunu anlamadığının da farkında değil. Dolayısıyla onun yaptığı eleştiri ya da onun seni sevmesinin hiçbir anlamı yok. Yani bir boşluğa konuşuyormuş hissiyatı oluyor. Bir de şeyi sevmiyorum ben açıkçası. Markalara, firmalara bağlı olmayı sevmiyorum. Ve popüler olmakta bir süre sonra markalarla ilişkiden geçmeye başlıyor. Ya da çok bir içerik yapmak. Yani mesela insanlar, isim vermeden geçeceğim. İşte aman abi ne kadar güzel eleştiriyor dediği insanlar para karşılığında çok iyi filmdi dediği, çok iyi diziydi dediği videolar çekiyorlar. Bu tarz şeyler ben yapamayacağım için ya da dikkatim dağılıyor, kusura bakma. Önemli değil. Ya da işte
Netflix'in hoşuna gidecek diye aman kötü ama uğraşmışlar falan yapamayacağım için zaten bir noktada kendi kendimin önünü kesmiş oluyorum kendi prensiplerimle. Hmm. O seviyeden sonra da zevk almamaya başlıyorsun yaptığın şeyden. Yani bu kararı ilk verdiğim şey Game of Thrones olmuştu galiba. İlk bıraksam mı diye. Game of Thrones içerikleri yapıyorduk. En çok da kafeinsiz izleniyordu. Sağ olsun insanlar. Ama sponsor almakta zorlanıyorduk. Herkesin sponsoru vardı. Sponsor almakta zorlanıyorduk. Yalvararak falan sponsor almıştık en son sezon. Ondan sonra demiştim ya gerek yok Hmm. uğraşmaya. Sonuçta başka iş yaparak daha fazla para kazanabilirim zaten. Neden kendimi yorayım ki? Hem kendini öne koyuyorsun, her şeyi paylaşıyorsun, saçma sapan linçlerle uğraşıyorsun, saçma sapan siyasi bir şey söylememeye çalışıyorum ama saçma sapan şeyler geliyor başına. Yok bir filme kötü dedin diye yönetmenin karısı arıyor falan. Hem bu tarz şeylerle uğraşıyorsun hem insanlarla uğraşıyorsun da aman gidip Şu an, simit satarım onurlu yaşarım diyorsun sonra. şu an gözüm acayip korktu. Yalan yok. Çünkü ben başında bir insan olarak hiç yüklemiyorum yani. Sanmıyorum öyle bir şey olacağını size de. Bizim başladığımız zamanlar kötüydü işte. Basın gösterimine gidiyorsun. Ee, Kötü kötü bakıyorlar sana falan böyle. Şimdi o kötü kötü bakan herkesin YouTube kanalı var. Ha, evet, o konuda mesela geçen gün ben burada bir basın gösterimine gitmiştim dizi için. Spartacus dizisi için gittim. Ve çok herkes yani çoğu insan zaten içerik üreticisiydi. YouTube, TikTok vesaire. Yani hani oyuncular ve içerik üreticileri vardı diyebilirim. O kadar kısıt yani böyle kimse zaten o yüzden de kötü bakmıyordu açıkçası. Yani bu son zamanda gördüm. Ama tabii benimki Londra'daydı. Bilmiyorum şimdi Türkiye'de nasıl olur da. Türkiye'de de artık sadece neredeyse içerik üreticileri gidiyor. Çünkü onlar okunuyor, onlar izleniyor. Pardon. Yani sinema yazarları, sinema yazarı diye bir şey yok zaten artık. Hı. Ya ben seninle birlikte de takip ediyorum. Sinema yazarı değil, öylelerdi galiba. Kutsal Motor'u da takip ediyorum. Hı hı. Sektörle ilgili bayağı da bir şey söyledikleri için aslında bir tık korkuyorum da aynı zamanda olmak da istediğim bir sektör. İkisi arasında gidip geliyorum bakalım. Ben şahsen kutsal motorun olduğu bir sektörde olmak istemem. Yani demiyorum. Bilmiyorum. Onları ben severek izliyorum vallahi bilmiyorum ama Doğrudur. şu anda gıybet yapmıyoruz. Gıybet havanda değil misin? O yüzden izledim bir tık Evet. ama. O yüzden orada kestim. Evet ya çünkü konuşmalarından görüyorum böyle duruyorsun bazı yerlerde çok merak ediyorum. Yalan yok. Yeni bir yani bu işlerde olmak isteyen bir insan olarak da. Gerek yok. Hem bu işlerden sıkıldığını söyleyip hem de sürekli dedikodusunu yapmak, üzerine konuşmak, yeni bir tartışma ortamı yaratmaya gerek yok. Tamamdır. O zaman videonun konusuna geçelim istersen. Direkt Netflix ve Netflix'in Warner Bros'u satın alması olayı. Zaten yani şu an tam kesinliği yok, var arada Yani bir şey. satın alması diyemeyiz. Teklifinin kabul edilmesi diyebiliriz. Yani teknik olarak şöyle işliyor. Borsaya açık bir şirket olduğu için öncelikle yönetimi kabul ediliyor. Sonra onaylanması gerekiyor. Sonra onaylandıktan sonra zaten bu anlaşmada Warner Bros'la Discovery'nin ayrılması gerekiyor önce. Çünkü bu anlaşmada Warner Bros'un bütün asetleri dahil değil buna. İşte CNN, Discovery, TNT falan dahil değil. Network kanalları dahil değil. Sadece Warner Bros. Studios ve HBO dahil. Dolayısıyla önce o ayrılacak. Gelecek senenin ortalarına doğru. Ondan sonra bu birleşme onayı verilecek. Sonra bu devlet kontrolünden geçecek. Ona onay verilecek. Ondan sonra olabilecek bir şey. Dolayısıyla yani bir yerde böyle satın aldığı
başlığı gördüğümde hafiften tetikleniyorum. He, anladım. Çünkü ben de aslında zaten şey diye başlamak istedim. Alma prosesi başladı hani aslında. Alabilecek mi o bile belli değil. Yani söyleyecektim ben de. Aslında bu ihtimal bence konuşulması gereken bir şey. Netflix'in Warner Bros'u alabilecek seviyeye gelip gelmediğini konuşmak bile sektörel anlamda çok büyük bir olay. Çünkü Warner Bros uzun süredir sektörün hani para babaları dediğimiz şeylerinden biri, markalarından biri. Ve Netflix daha geriden gelerek ve DVD satıcılığından gelip streaming medyaya girip bu işleri yaptığı için bence enteresan bir konu olduğu için de ben bunu konuşmak istedim açıkçası. Hani bunun olay olarak olabilitesinin olması yani. Ben aslında aynı sektör olarak bakmıyorum. Pardon. Aynı sektör olarak bakmıyorum Netflix ve Warner Bros'a. Netflix bir teknoloji şirketi. Hı hı. Yatırımı da olan, stüdyo yatırımı da olan bir teknoloji şirketi. Warner Bros da bir medya şirketi. Ya Warner Bros zaten kimlerin elinden geçti yani birçok teknoloji şirketi alıp Netflix'e rakip yapacağız diye Warner Bros almaya çalıştılar. TNT aldı. Yapamadı. Sattı. Sonra Warner Bros'la Discovery birleşti. 2024 ortasına sonuna 2025 başına kadar zaten Warner Bros Discovery birleşmesinin şeyi devam ediyordu. Yasal zorunlulukları satılamıyordu başka hiçbir yere Warner Bros. Dolayısıyla o yüzden bugün bunu konuşuyoruz. Zaten işte bu senenin ortasında başladı ilk rahatsızlıklar. Acaba kime satılsak diye Warner Bros'un yoklamaları başladı. İlk önce şirketi ayıracakları açıklandı. Bir tarafta Discovery, CNN ve TNT, diğer tarafta Warner Bros ve Max, HBO Max. Sonra işte ilk o teklifi de Comcast falan yaptı. Yine bir Peacock'un içinde bulunduğu şirket yaptı. Sonra Paramount yaptı, reddedildi. Sonra Netflix yaptı, Netflix'i kabul ettiler. Ama Paramount durur mu? Hayır, sen almayacaksın, ben alacağız dedi. Ben alacağız, ben alacağım dedi. Son gördüğüm haberlerde Paramount'u reddetti gibi böyle yabancı kaynaklardan haberler gördüm ama. Paramount zaten aslında teklif yapmıyor şu anda. Paramount diyor ki yatırımcılarına Warner Bros'un, bak bu kötü bir teklifi kabul etti. Bunu kabul etmeyin. Benim teklifimi kabul edin diye direkt hisse sahiplerine gidiyor. Hostile takeover diyorlar buna. Kabul edilmek zorunda değil ama Warner Bros'un cevabı yatırımcılarına diyor ki hayır, aslında bunların yaptığı teklif iyi teklif değil. İşte biz şeyi sattınca Netflix'e bunu satacağız. Kalanını başkasına daha pahalıya satacağız falan. Sizi kandırıyor Paramount falan diye bir açıklama yayınladılar. Hemen ardından da hatta teklifi aldılar. Starz Lionsgate'de Netflix'in almadığı CNN, TNT ve Discovery'ye 25 milyar dolarlık teklif yaptı. Aslında topladığında ne kadar yapıyor? 107 milyar dolar yapıyor ikisini. Hı hı. Ama Paramount'un teklifi 108 milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Paramount'un ben Peacock'u da alacağına ve birleşeceklerine dair bir haber okudum. Onunla ilgili peki bir şey biliyor musun? Onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Çünkü Paramount'un galiba bu son zamanlarda kendini hani yükseltmek, yani yaptığı projeleri çoğaltmak, daha çok duyulur hale getirebilmek için vesaire, büyütmek için Peacock'la da bir birleşme olacak diye haberlerde gördüm ama o kadar çok bilgi kirliliği var ki sosyal medyanın da, yani artması hem çok iyi hem çok kötü. Çünkü hangisi doğru hangisi değil artık ayırt edemiyorum. Ya işte bu tıklama haberciliği, ki bu haberleri, videoları yapanların suçu da değil, insanların suçu. Ama onu yapmak için işte Netflix satın aldı yazmazsan oraya, Netflix satın alacak mı yazarsan insanlar tıklamıyor videoya. Dolayısıyla satın aldı, sonra ne olacak gibi şeyler yapman gerekiyor. O haberciliğin sonucu biraz aslında.
Ya alabilir ama işin konu aslında biraz politik. Biraz Netflix'le ya da Paramount'la alakalı değil. Paramount'a satılmak istenmemesi Warner Bros'un da politik. Paramount'un Warner Bros'u almak istemesi de politik. Bir tek burada Netflix'in politik olmayan, Netflix'in alacak olmasının sinemayı öldürecek olduğuna inanan insanlar olması bir tek politikadan uzak. Ben inanmıyorum açıkçası. Çünkü benim yani ben biraz bunda komik geliyor bana açıkçası denilince. Böyle tekelleşmeye sebebiyet verecek denilince bana şöyle geliyor. Zaten değil miydi? Yani Warner Bros. Zaten hep çalıştığı yönetmenlerle çalışıyor. O çalıştığı yönetmenler hep çalıştığı müzik şirketleriyle çalışıyor. Aynı aktörleri istiyorlar. Yani zaten tekelleşmiş bir sektör var dünyada gibi geliyor. Yani Şimdi şöyle düşünmek lazım. Diyelim Warner Bros. Senede 50 iş yapıyor. Sallıyorum. Diyelim Netflix 100 iş yapıyor. Netflix Warner Bros. Aldığında 150 iş mi yapacak yoksa 100 iş yapmaya devam mı edecek? Tabii ki 100 iş yapmaya devam edecek. Çünkü 150 iş yapmasına gerek yok. Netflix izleyen insanlar Warner Bros. Aldın 3 film daha yapmadın demeyecekler. Onlar da bunu para kazanmak için yapıyor. Bu kadar 80 milyar verdikten sonra daha fazla para harcamak istemeyecekler. Dolayısıyla ne olacak? 100 işin başvuran insan sayısı 150 olacak. Dolayısıyla bir daralma yaşanacak. Ve daralma yaşandığında ne olacak? Diyelim ben film yapmak istiyorum. Filmimin maliyeti 50 milyon. Bana diyecek ki kardeşim benzer filmi bana 20 milyona da teklif ettiler. Sen ya aynı çark yani. sen ya ama işte bu sefer daha az şeye düşüyor. Yo, anladım. Evet, yani şimdi buradan bakınca daha da büyük bir hani daha da küçük bir alana düşüyor sektörü yapacak insanlar. Bir de yani şu an yani kusura bakmasın izleyenler Amerika'da değilse Amerika dışındaki hiçbir ülkenin pastası pek önemli değil çünkü parası. Amerika'nın %20'sine sahip şu an Netflix. Bunu aldığında Warner Bros. HBO'yu aldığında %40'a çıkıyor. %40'a çıktığında pazar payının büyük bir şeyine de sahip olmuş oluyor. Ve elinde daha büyük bir güç oluyor. Yani insanlar bunun büyük bir yıkıma neden olacağını söylüyor ki genel olarak haklılar da. Warner Bros. Sinemalara içerik üreten de bir firma sonuçta. Geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam Wicked'ı Warner Bros. Yapıyor değil mi? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Yo, Warner Bros. Yapıyor. Wicked olmasaydı geçtiğimiz sene yaklaşık 150 sinema kapanacaktı Amerika'da. Evet. Sadece Wicked sayesinde, Wicked'ın kazandığı gişe sayesinde kapanmadı bu sinemalar. Şimdi Warner Bros. Netflix'e geçince Wicked'ın 3. filmi sinemalarda mı yayınlanacak? Yoksa Netflix'te mi yayınlanacak? Galiba bana gelen başında böyle mesela senden duyunca daha mantıklı geliyor. Evet, tekelleşme daha doğru bir tekelleşmeyi ele aldığımızı düşünüyorum ama sanırım ben de bunun antipatik gelmesinin sebebi haberlerde bunu James Cameron'ın haberleriyle veriyor olmaları, işte ne bileyim Christopher Nolan'ın sözleriyle veriyor olmaları bana şöyle hissettiriyor haberde. Abi sen de yapıyorsun tekelleşmeyi hissettiriyor. Ama senin gibi daha dış gözden bir insan yorumladığında evet tekelleşme oluyor diyorum. Yani hani daha bir küçülmeye gidiyorlar ve daha no name isimler olmayacak. Orada sıkıntı şu, yani HBO'ya düşük bütçeli iş üreten adam bu konuda yorum yapsa kimsenin umurunda olmayacağı için dolayısıyla onlar da Christopher Nolan'dan yorum almak istiyorlar. Konuşulsun diye. Yani biraz şey açısından biraz geniş bakmak gerekiyor bu duruma. Peki Paramount alırsa çok mu farklı olacak? Biraz. Yani siyasi bölümünü hiç konuşmuyorum şu anda. Siyasi bölüm başka bir şey. Yani etik ahlak bölümü de başka bir şey. Ama Paramount sadece gelecek sene 30 tane film çıkartıyor sinemaya. HBO yapımları dışında. Okay. Yani arada biraz fark var. Anladım. Yani bilmiyorum, ben biraz daha olayın İkisi de tekel bu arada. Yani normalde
Bana sorsan satılmasın, kimse almasın derim. Ben yani bana sor, ben çok dünyanın şeyleriyle artık, yani milyonerlerin birbirleri arasındaki politik, hani böyle siyasi nedenler de çok var ve hani bu biraz pazarlama okumanın da galiba verdiği bir şey. 5 yıldır böyle hiçbir şey, her şey gibi geliyor. Manipülasyonmuş gibi geliyor bana bu Evet. dünyadaki ve bu haberlerin bizler tarafından konuşuluyor olmasının hiçbir anlamı olduğunu da normalde düşünmüyorum açıkçası. Yani böyle şey diyorum. Konuşalım, evet, sohbet edelim ama komik de geliyor bir yerden. Biz ne yaparsak yapalım. Bana sadece şey komik geliyor. İnsanların taraf tutması. Yani Ha. evet abi Netflix alsın. Evet abi Paramount alsın. Benim için pek bir Yani ben sadece bunu anlamıyorum. Bence iki tarafta almasın. Ve sonuçta burada bizi diyenler var. Abi sinemaya çıkmasa ne olacak? Netflix'e çıksın. Yani Netflix'e çıkacaksa, sallıyorum, Warner Bros. Su aldı işte, yeni bir ne filmi yapacak olsunlar? Harry Potter filmi yapacaklar. Sinemaya çıkmayacaksa o film, Yüzüklerin Efendisi filmi değil, Rings of Power izleyeceksin. Eğer buna okeysen kabul ediyorum. Netflix'e çıksın, evde izleyelim. Sinemaya çıkmayan hiçbir şey uzun süreli yüksek bütçelere sahip olamaz. Şu anda yüksek bütçelere, platformlara iş yapılıyor olmasının sebebi o balon. Hı hı. O balon bir yerde patlayacak. Yani Netflix patlamayacak, Paramount patlayacak, işte Peacock patlayacak, birisi patlayacak. Sonuçta insanlar gelecek için bu yatırımları yapıyorlar. Diyorlar ki işte ben 200 milyonluk iş yapayım. İşte bu kadar subscriber toplarım. İleride yapacağım daha ucuz işlerle o arayı kapatırım hesabı yapıyor. Ama ileride kimse Yüzüklerin Efendisi yapmayacak o zaman. Çünkü gişeden 2 milyar dolar almayacak, kazanmayacak. Böyle bir hesabı olmayacak. Evet. Yani evet. Ama bir de şöyle bir şey de geliyor aklıma. Bunu konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde. Şimdi mesela Harry Potter'ın dizisi gelecek ve platforma gelecek. Yani HBO Max'te mi olur artık, Netflix'te mi olur? Bence HBO Max'te olur gibime geliyor. Şu anda öyle pazarladıkları için bir daha Ya onu... bir de şey düşünüyor ya insanlar, çok gülüyorum. HBO Max içeriği Netflix'e gelecekmiş. Orada izleyecekmiş. Şey zannediyor. HBO Max içeriği Netflix'e gelince senden ekstra para istemeyecek zannediyor o içerik için. Tabii. Böyle bir şey düşünen var mı ya? Olamaz ki böyle bir şey. Yani o kadar eminim ki HBO Max Netflix kataloğuna girerse onu premium olarak satacaklarından, Tabii ekstra 2, ücret 2, ödeyip 3, 4 izleyeceksin. katına bile çıkabiliyor. Çünkü çoğu HBO Max, yani çoğu aslında son zamanlarda en çok konuşulan diziler HBO Max yapımı oluyor. Peki Ve Netflix'e geçince çok konuşulan şeyler HBO yapımı olacak mı, yoksa onlar da Netflix dizisi kıvamında mı olacaklar? hmm, evet işte bir de, ama Netflix bir pazar yeri gibi, gerçekten buna hak veriyorum. Ama işte bir yerden de şöyle geliyor aklıma. Evet, kalitesel anlamda bir düşüşe sebebiyet verecek ama benim izlediğim dizilerdeki no name isimler de ya sevdiğim dizilerde Netflix'ten çıktı. Eğer no name isimleri hani konuşursak ve dersek ki hani abi, ama Netflix'te böyle insanlar çıkarabiliyor. Hani hiç tanımadığımız insanları izleyebiliyoruz. Hiç çok tanıdığımız aşırı tekel, yani mesela işte atıyorum Şahmaran'ı 4 sezon 3 sezon mu ne izledik. Ama kim izledi? Ben izlemedim açıkçası. Çok konuşuldu. Ama aynı oyuncular, aynı yönetmenler vesaire. Bu da var ama diğer tarafta var ya. Böyle olunca evet, kalitesizliğe neden oluyor. Ama acaba tanımadığımız insanları izlememizi de mi sağlıyor da düşünüyorum. Yani bilemiyorum, çok Peki İçerikli. peki bunun nedeni tanımadığınız insanları da izleyin fikri mi, yoksa daha ucuza iş yapalım fikri mi? Daha ucuza iş yapalım. Onların Şimdi düşüncesinde odur. Çünkü business. bu konuda bana katılmayabilir insanlar. Biraz ters bir fikre sahibim. Ben nerede çokluk orada bokluk olduğunu düşünüyorum. Ve şeyde biraz karşıyım. Sallıyorum, şey diyorlar ya, abi işte her şey ucuzladığı için herkes film yapabilecek. İnternet işte fırsatlar dünyası, Netflix, herkes içeriğini yayınlayabilecek çektiği filmi, diziyi. Tamam, ama hiçbir filtreden geçmemiş olacak. Yani hayatımızdaki filtre sayısı azalıyor.
Benim şu andaki sektörel olarak sorunum bu. Hani Hmm. AI ile herkes film yapacak. Peki sen bu sefer arasından iyi filmi nasıl seçeceksin? Eskiden sallıyorum 300 film çıkıyordu. O 300 film içinde bile en iyi seçmek için uğraşman gerekiyordu. En iyi bulmak için, iyileri izlemek için. O yüzden YouTube kanalları kuruldu, siteler kuruldu. Sana en iyiyi göstermek için. Şimdi 300 değil 1000 tane Evet. çoğu kötü iş arasından iyi iş bulmaya çalışacaksın. Onların da ne kadar iyi olduğu tartışmalı olacak. Evet. Yani Biraz bu kendi ayağımıza sıkıyormuşuz gibi hissediyorum. Yani bizim ayağımıza sıkıyorlar bence. Biz çok da biraz toplum olarak biraz fazla edilgen konumda olduğumuzu düşünüyorum. Beni de güldüren aslında şu oluyor. Bizim çok etken konumda olduğumuzu düşünen insanlar genelde bana komik geliyor. Çünkü işte senin de dediğin gibi taraf tutanlar ya da işte çünkü bizim çok o konumda olduğumuzu düşünmüyorum. Kimsenin o konumda olduğunu düşünmüyorum. Bir de yani evet fast food kültürü yani bütün dünyada her alana hani yayılmış bir şey olduğu için işte izleme alışkanlıkları deniliyor. İşte algoritma bunu kabul ediyor deniliyor. Öyle satılıyor, böyle satılıyor projeler, öyle pazarlanıyor. İşte bu yüzden yaptık. Algoritma bunu seviyor diye yaptık. Abi kim bu algoritma diyesim geliyor bazen. Ee, ama İsim mesela vermeyeyim. Bir platformun en çok izlenenler listesinin yalan olduğunu biliyorum mesela. Manuel olarak elle girildiğini. şey değil mi? İsmini vermeyeyim. Peki ben bir şey söyleyeyim. Kırmızı mı? Ya da evet. Bilmiyorum. Ya, of çok merak ettim şu an söylemeni çok isterim ama ben söylüyorum kendimi yakayım. Ben Netflix'in öyle olduğunu duydum. Ee, yani bayağı ilk top 10'daki dizilerini, filmlerini sırf daha fazla izlensin ve hani şey olsun diye top 3'e, top 4'e koyduğunu duydum. Bilmiyorum. İlginç duyumlar. Evet. Ama şöyle de bir şey var. Bu hani dediğin diziler, filmler bir balon gibi bir anda şişiyor, bitiyor bu son sosyal medya diyorum, streaming medyaların çoğalmasıyla birlikte. Ama ben bunun gelecekte durdurulabilir bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Gittikçe çoğalacak evet. Çünkü tüketim kültürü gittikçe çoğalan bir şey her sektörde. Aslında tam tersi. Kaç tane platform vardı? Yavaş yavaş hepsi birleşip birkaç tane platforma düşmeye çalışıyorlar. Platformdan çok tüketim olarak aslında Hmm. bakıyorum. Dizi, film tüketmek. Hani eskisinden daha fazla her zaman üretecekler ve hep daha fazlası olacakmış gibi geliyor. Çünkü bu işte tüketim kültürünün aşırı derecede artmasından dolayı genel hani bu bütün sektörlerde böyle olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de bunu bir yerde bu dizi filme de etki edecekti. Ve o filtreleyememe mevzusu bir şekilde onun için daha fazla üretimdeyken filtrelemeyi nasıl bulabiliriz de aslında konuşmamız gerekiyor gibi. Daha fazlasında ne yapabiliriz? Daha fazla üretim olduğunda ne yapabiliriz? Çünkü o kesemeyeceğiz. Yani hep daha fazlası olacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum, ben birkaç senedir her Ekim, Kasım, Aralık ayında diyorum ki üf, gelecek sene yazın inanılmaz filmler izleyeceğiz. Öyle fragmanlar görüyorum ki. Ondan sonra yaz geliyor. Anam, o kadar kötü ki her şey. Kötü kötü şeyler çıkıyor. Ya şimdi şey yapsam mı diye düşündüm. 2025'te izlediğim filmlerin listesini, en iyi filmler listesi yapsam mı diye düşündüm. O 10 zor çıkıyor. Ben de diziyi yapamadım. Yani bilmiyorum. Bunun iyiye gitmek olduğunu söyleyeni de pek anlamıyorum ben. Ama konumuz bu değildi. Netflix'in HBO'yu, daha doğrusu Warner Bros'u almasıydı. Bunun diğer tarafı da var. Warner Bros. Oyun tarafı da var. Netflix gaming diye bir şey, hiç anlam veremediğim bir şeye bastırıyor. Bir de o tarafta bir kıyım olacak. Ha, doğru. Yani her Ah, tarafta her tarafta bir kıyım yaşanacak, kim alırsa alsın bunu. Ve anlam da veremiyorum. Yani normalde gerçek bir hükümet olsa Amerika'da, e, bir reality show gibi bir şey olmasa, zaten iki teklifin de kabul edilme şansı yok. Ne Paramount'un Warner Bros. Almasına izin verilirdi bundan 10 sene önce, 20 sene önce, ne de Netflix'in almasına izin verilirdi.
Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bu HBO ya da Warner Bros. İçerikleri Netflix aldığında olan içeriklerin o yaratıcı ekibinin değişeceğini ve aşırı derecede Netflix tarafından kontrol edileceğini düşünüyor musun? İlk birkaç sene olmaz. Sonradan. Tabii. Her şeyde öyle olur. İlk önce derler ki ya biz öyle şey yapar mıyız ya, her şey aynı devam edecek diye başlayıp ondan sonra yavaş yavaş değiştirmeye başlıyorsun. Öyle gidiyor. O zaman çok mesela ben Harry Potter çok seven bir insan olarak dizisini de heyecanla bekliyordum. Ve şimdi mesela o 10 sezonluk bir iş olacak diyelim. Peki onun içerisinde o zaman anlatım dilinin değişeceğini söylüyorsun. Hani çok eğer böyle bir satın alma Harry Potter çok uç bir örnek. salladım yani şu an. Yani Yani mesela şu an ondan emin olamam. Harry Potter'a dokunurlar mı? Çünkü tehlikeli bir şey. Netflix'te olsan Harry Potter yapmak çok tehlikeli. Prime Video bunu yaşadı Yüzüklerin Efendisi'yle. çok kötüydü bence. Yani çok kötü olmasa ama umurlarında değil işte. Yani Ya izlenmesi, para getirmesi. ama şu farkı görüyorsun. Birinci, ikinci sezonu izliyorsun. Beğenmeyebilirsin. Ama birinci sezonla ikinci sezon arasında insanların ne kadar dinlemek zorunda kaldıklarını, ne kadar değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını görüyorsun. Hmm. Yani o kadar baskı geliyor ki o akıllarından sual olmaz insanlar bile değiştirmek zorunda kalıyorlar bazı şeyleri. Hmm. Harry Potter'da bunun daha fazla olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla orada çok değişiklik olur mu emin değilim. Zaten Harry Potter'ın şu anki haline de itiraz eden insanlar olduğundan bilemiyorum. Böyle aslında çok örnek var. Game of Thrones işte şu an Game of Evet. Thrones'un bir tane spin-off'u çıkacak. House of Dragon'ın 4. sezonuna denk gelmez diye düşünüyorum. House of Dragon bitmiş olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani Netflix'e kesinlikle hani Netflix aldığında alırsa. E, Ama mesela işte Game of Thrones evreni çok büyütülecek diyor. Mesela George R. R. Martin'e Netflix dönüp de hayır böyle yazma diyemez ama gibi geliyor. Öyle yazma diyemez. Daha düşük bütçeli yazlar. Mesela Battle of Bastards'ı çekmediler. Ben zaten çok olumsuz bir insandım hayata karşı. Şu anda daha da olumsuzlaştım. Gerçekten. Yani yapacak bir şey yok. Yaşayıp görüyoruz. İçinden, kötülüklerin içinden güzel şeyler bulmaya çalışıyorsun. Hayat böyle. Şimdi HBO Max'in Türkiye'deki daha da yeni girmişti Türkiye'ye. Ve bu tekrar neydi dizinin adı, bir tane olay oldu, kaldırıldı vesaire, HBO Max'te kaldırılacak deniyor. Jasmine. Evet bir hayat kadınının hikayesinin anlatıldığı bir dizi oldu vesaire. Hayat kadının hikayesinde hayat kadının hikayesinin anlatılmasına şaşırmış sanırım devletimiz. Çok enteresan gerçekten. Ki kimin yani anlatılacak bu kadar şey varken bir hayat kadının hikayesini Halbuki bir şirkette geçen işte stajyer kızın patronun oğluna aşık olduğu bir dizi olsaydı tadından yenmezdi. Hiç Tabii. izlemedim ben Türk sinemasında, televizyonlarında böyle bir şey görmedim daha önce. Keşke böyle şeyler yapsalar. Keşke. Bir de yani sekreter kızı ne olay varsa hep patronunun ona aşık olduğu şeyler daha tabii düzgün, daha normal insani ahlaki düzeyimizin daha yüksek olduğu projeler. Bunlar da çok da görmediğimiz şeyler açıkçası. Çok da hayatımızın içerisinde Yasmin gibi karakterler de yok. Ne diyebilirim ki gerçekten artık. Ya şimdi toparlamam gerekirse bu konudaki fikirlerimi. Bu tamamen siyasi bir şey. Şimdi işte bu Peacock'un CNN tarafını almak için yaptığı teklif de siyasi bir şey. Trump için burada önemli olan şey aslında CNN gibi gözüküyor. CNN'in değişmesi olarak gözüküyor baş düşmanının. Ama diğer taraftan damadı bu projenin içinde. Orta Doğulu iş ortakları bu işin içinde Paramount tarafında. Dolayısıyla bu işler biraz Peki sence logo değişir mi falan? Yani bu tip şeyler değişir mi? Hani büyük sanmıyorum. DC de mesela gidiyor. DC de Evet.
Netflix'in olacak. Ama zaten Netflix'in çok Marvel denemesi de var. Marvel projelerine işte Jessica Jones, Defenders falan bence berbat. Berbat Hiç mı? Jessica Jones ben gibi Marvel dizisi gelmedi henüz. Marvel dizilerini Daredevil pek gibi. Daredevil'ı evet Daredevil'ı ben de çok seviyorum ama diğer Marvel dizilerinde yokum ben ya. Çok çok sevemedim. Olmadı bende. Geçmedi bir şekilde. Defender'ı savunmuş olmak istemem. Defender ben Jessica Jones'u gene yani Defender alanına almıyorum. Ama mesela son çıkan Disney Plus'ta da çıkan ben Marvel dizilerini çok beğenmedim. Ya zaten genel görüş de Şimdi o son çıkan Marvel dizileriyle Defenders'ı karşılaştır. yani evet yani Defenders çok kötü. Kötü. Defenders hakkında yani Defenders'ta ben ne izledim bir şey izledim mi diye Defenders'ı kalktım. savunmadım burada. Söylemek isterim. Jessica Jones'u savundum. Evet, Jessica Jones savunulabilir ama ben de zaten sadece hani Marvel'dan Netflix'te yaptığı işler deyince aklıma birçok kötüsü geldi. Bir de Jessica Jones'u da kadın başrolü çok az ilk zamanlarda gördüğümüz dizilerinden biridir diye geldi. Daredevil hiç gelmedi. Daredevil sanki Marvel Netflix işi gibi değil gibi geliyor bana böyle süper kahraman dizisi yaptılar ve hani çok güzel bir dizi gibi geliyor. Ama Marvel'ın da bilmiyorum sonrası şimdi mesela Avengers Doomsday falan da geliyor. Ben heyecanlıyım gene de ben Marvel'ı severim yani de. DC mesela Joker yapmış bir yer. Joker'in ikincisi zaten bir şey söylemiyorum ama gene yani mesela Netflix'teyken nasıl yapar bilmiyorum. Yapamaz gibi geliyor Joker kadar. Joker'in birincisi kadar göndermesi olan. Benim orada tek merak ettiğim şey sinemaya gelecek mi? Sinemaya gelsin. Event olarak Yoksa güzel bir şöyle mi şey ya. yapacak? Diyecek ki kardeşim kim sallıyorum. A24 sen bu DC'yi almak ister misin? DC'nin film haklarını sana satayım. Ya da böyle bir şey mi yapacak? Bunları bilmiyoruz. Çünkü yani daha bunlar konuşulurken insanlar bu korkuları e, söylerken Netflix'in CEO'su çıkıyor. Sinemada bir hafta mı kalırmış ya film filan gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Ya Dolayısıyla biz bilmiyoruz. event haline dönüştürmek bir filme en iyi pazarlama şekli olduğu için bence sinemaların kapanması gibi bir şey bence yani sinemalara gelmemesi gibi bir şey bana mümkün değil gibi geliyor. Çünkü kendileri açısından para kazanmalarını kendi kendilerine kesemezler gibi geliyor. Netflix'te yayınladığında istediğin kadar Netflix'te film yayınla. Onu pazarlamasını en fazla işte içerik üreticilere izleterek yaptırabilirsin. İşte sosyal medya üzerinden sadece pazarlamasını yaptırıp insanlara gösterebilirsin, görünürlüğünü arttırabilirsin. Ama sinemaya yayınladığında, sinemada soktuğunda işte bu Wicked bunun bence en büyük örneği son zamanlarda. İnanılmaz bir pazarlama stratejisi kurdular o film için ve her yerle kolaps yaptılar. Oyuncular her yerdeydi. Her şeyi bir PR haline getirdiler vesaire ve sinema premierini de inanılmaz büyük yaptılar ve insanların hep oraya odaklanmasını sağladılar bu pazarlama stratejisiyle. Şimdi bu Wicked bunu platformda yayınladıklarında bunu bu kadar büyük bir pazarlamayla pazarlayamayacaklar. Yani çünkü o kadar fiziksel bir ortamda bir event haline getirememiş olacaklar o filmi. O yüzden bana biraz imkansız gibi geliyor o filmleri, dizileri, çok prodüksiyonlu filmleri, dizileri sadece streaming medyada yayınlamak. Çünkü kendi paralarını da çıkaramayacaklar o kadar az pazarlayabildikleri şeyin. Bakalım insan bir yandan korkuyor bir yandan da merak etmiyor değil. Ben merak ediyorum açıkçası. Ben zaten Bir yani de iyi aman kötü geldim 40 yaşına burada kaç yok canım öyle şey olur şurada mu ya? kaç yılım kaldı bir sürü hastalığım var gideceğim Ay yakında. ama Siz benim o düşünün aman. o mantıkla benim burada anksiyete krizleri geçirmem gerekiyor. Ya ben de çok şey değilim ya 25 yaşındayım. Aşırı genç değilim diyeyim. 35 değil mi? Daha iyi Peki hissettirecekse ben derim. Hiç sorun değil. bakalım. Bakın. Ben biraz daha olayın eğlence kısmındayım açıkçası. İşte bunları böyle oturup konuşmak. Okey, güzel. Hani bilgileniyorum. Çok da Tem- bilgilendim bu arada. Çok iyi oldu yani bu. temelden olumsuz bir insan olduğum için belki çok olumsuz tarafından bakıyor olabilirim olaylara ama genelde de olumsuz çıkıyor. Zaten genelde benim düşündüğümden daha olumsuz oluyor her şey. Dolayısıyla Evet çok tabii da haksız değilim böyle bakmakta diye düşünüyorum.
Zaten ben bu dünyada neyin iyiye gittiğini bilmiyorum. Ben çok öyle Gidiyordur elbette. Mesela Trump'ın hayatı iyiye gidiyor. ya ben onu insan olarak galiba görmüyorum. Bir robotu gibi varlık olarak görüyorum sanırım. Düşün, Trump'ın karısının 20 gününü anlatan, Trump'ın yemin töreninden önceki 20 gününü anlatan belgesele 40 milyon dolar ödemiş Amazon Prime Video. Çok mantıklı gerçekten. Ya, inanılmaz mantıklı. Ya diyebileceğim hiçbir şey yok ya bu dünyanın düzeninde bizim kendisine yani hayatı çok iyi gidiyordur eminim. E, Yani ama onun hayatının çok iyi gitmesi de maalesef milyar kadar insanın kötü gitmesi anlamına da geliyor olabilir. O yüzden genele vurduğumuzda O zaman her gördüğüne inanmayacaksın kardeşim internette. Gidip oy vermeyeceksin. Hı. Yapacak bir şey yok. ama işte biz oy da vermiyoruz. Oy vermememize rağmen etkileniyoruz. Yani bir yandan veriyor da sayılabilirsin. Yani nasıl bilmiyorum onu yani bilemiyorum. Bu daha derin bir konu. Evet bu daha derin bir konu. Siyaset programında konuşuyoruz. O Benim kadar siyaset yetkinliğim yaptığımı olduğunu düşünmüyorum. düşünmüyorum. Benim de yok yani asla da adı nedir teşekkür ederim bu arada. Yani çok güzel bir sohbet oldu ve ben çok bilgilendim. Çünkü çok fazla sorun vardı aslında çoğunun temeli bu sorduğum sorulara dayanıyordu. Şu an kafam daha çok karışmış durumda ama çoğu cevabı da aldım açıkçası. Yani benim de kafam çok karışık. Teşekkür ederim diyelim.